Merhaba dostlarım. Bugün görümce çilesi çekeceğiz biraz. Ama videoya geçmeden önce beğenip abone olur musunuz? Beni çok mutlu edersiniz. Bazen hayatımıza giren insanlar kapıyı vurmadan içeri girmezler. Onlar zaten evin anahtarına sahipmiş gibi davranırlar. Melis için de öyle başladı. Her şey çok normal, çok ailece ve çok iyi niyetliydi. Ama bir gün Melis mutfağında kahvesini yudumlarken sadece bardağının yerinin değil, hayatındaki o görünmez sınırların da çoktan değiştiğini fark etti. Bugün Melis'in hikayesinde belki de kendi hayatınızın odalarında dolaşan o yabancı ayak seslerini duyacaksınız. Melis ve Emre birbirlerini severek evlenmişlerdi. Öyle herkesin anlattığı gibi fırtınalı bir aşkları yoktu belki ama aralarında güven vardı, sakinlik vardı ve en önemlisi Melis'in yıllarca aradığı o ait olma hissi ilk defa bir insanda karşılık bulmuştu. Bu yüzden bu evlilik onun için sadece bir birliktelik değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç, kendine ait bir hayat kurma cesaretiydi. Melis için aile kelimesi her zaman çok derin bir anlam taşımıştı. Çocukluğundan beri aileyi insanın sığınabildiği, kendini olduğu gibi bırakabildiği bir yer olarak görmüş. Bu yüzden evlendiğinde Emre'nin ailesine de aynı yerden yaklaşmıştı. Onları kazanılması gereken insanlar değil, zaten ait olduğu bir bütünün parçaları gibi kabul etmişti. Emre'nin ablası Selin de tam bu noktada Melis'in hayatına güçlü bir şekilde dahil olmuştu. Daha ilk günlerden itibaren Melis'i sarıp sarmalayan, ona sürekli yakınlık gösteren, "Biz ailecek çok yakınızdır, aramızda öyle mesafeler olmaz" diyerek aradaki sınırları daha en baştan belirsizleştiren bir tavrı vardı. Ve Melis bunu ilk başta bir tehdit değil, aksine büyük bir şans olarak görmüştü. Çünkü çevresinde hep mesafeli, hatta sorunlu görümce ilişkileri duymuştu. Oysa Selin öyle değildi. İlgiliydi, sıcaktı, hatta fazlasıyla dahil oluyordu ve Melis içinden demek ki herkesin anlattığı gibi olmak zorunda değil diye geçiriyordu. Tabii ki bu sevgi ve ilgi zamanla aslında onu boğacaktı ve Melis henüz bunun farkında değildi. Her şey aslında o kadar küçük, o kadar önemsiz görünen bir anla başladı ki Melis o günü sonradan hatırladığında bile her şey gerçekten bununla mı başladı diye kendine sormaktan kendini alamayacaktı. Bir gün eve geldiğinde mutfağın düzeninin değiştiğini fark etti. Bu öyle büyük bir değişiklik değildi. Mutfak hala mutfaktı, eşyalar hala oradaydı ama hiçbir şey artık Melis'in bıraktığı yerde değildi. Bardaklar başka bir raftaydı, tencereler farklı bir düzene göre dizilmişti. Hatta Melis'in özellikle kendine göre oluşturduğu o küçük düzen bile tamamen başka bir sistemle yeniden kurulmuştu. Emre bunu gayet sıradan bir şeymiş gibi anlattı. Ablam geldi de sizi yormayayım diye mutfağı toparladı," dedi. Melis ona bir şey söylemedi. Neyse, Selin ertesi gün geldiğinde Melis bu konuyu açtı ama ses tonu hala yumuşaktı, hala kendinden emin değildi. "Abla, mutfakta bazı yerleri değiştirmişsin," dedi. Selin gülümseyerek, "Öyle daha kullanışlı oldu tatlım. Siz yeni evlisiniz, yardımcı olmak istedim ben sana," dedi. Sanki bu evin düzeni zaten ortak bir kararla belirlenmiş gibi rahat. Sanki Melis'in alışkanlıkları, tercihleri, sınırları hiç yokmuş gibi doğal. Bu gerçekten bir yardım mıydı? Yoksa görünmeyen bir mesaj mı? Ama Melis o sorunun peşinden gitmedi. Çünkü o sorunun peşinden gitmek huzursuzluk demekti. Ve Melis huzursuzluk istemiyordu. Bu yüzden kendine başka bir cevap verdi. "Abartıyorsun. İyi niyetli. İnsanlar böyle şeylere takılmaz." Ve böylece kendi hislerinin üzerine örttü. Günler geçtikçe Selin'in varlığı evin içinde daha görünür, daha belirleyici bir hal almaya başladı. Bu artık sadece yardım etmek değildi. Bu bir alışkanlığa dönüşüyordu. Selin'in gelişleri daha sıklaşmış, geliş biçimi daha rahatlamış, hatta bazı durumlarda haber vermekle vermemek arasındaki çizgi bile silikleşmişti. "Bugün size uğrasam olur mu?" mesajları çoğu zaman bir soru gibi değil, bir bilgilendirme gibi geliyordu ve Melis daha cevap bile vermeden kapı çalıyordu. Her gelişinde küçük şeyler değişiyordu. Bir örtü farklı seriliyordu, bir eşyanın yeri oynuyordu, bir düzen yeniden kuruluyordu ve Melis bunların hepsini fark ediyordu ama hiçbirine bir isim koyamıyordu. Bir akşam
Melis ve Emre uzun zamandır yapamadıkları bir şeyi yapmaya karar verdiler. Sadece ikisi olacakları, baş başa vakit geçirecekleri bir akşam planladılar. Melis bunun için hazırlanırken içinde garip bir heyecan vardı. Çünkü son zamanlarda bir şeylerin değiştiğini hissediyor ama adını koyamıyordu. Ve bu akşam o eski biz hissini geri getirebilir diye umuyordu. Tam çıkacakları sırada telefon çaldı. Selim arıyordu. Kısa bir konuşmadan sonra Emre sanki çok sıradan bir şey söylüyormuş gibi odaya girip şöyle dedi. Ablam da gelmek istiyor. Sorun olmaz değil mi? Melis tabii ki o an rahatsız olmuştu çünkü eşiyle baş başa vakit geçirmek istiyordu doğal olarak. Hem sürekli ablası ne alaka yani? Ama tabii ki olur dedi. Çünkü o anda hayır dese sorun çıkaran oymuş gibi olacaktı. Çünkü o anda istemiyorum demek sanki kötü biri olmak demekti. O akşam Melis'in planladığı hiçbir şey gerçekleşmedi. Konuşmalar bölündü, dikkat dağıldı ve Melis kendi planının içinde bir figüran gibi hissetti. Ama yine de sustu. Çünkü kendine aynı şeyi söyledi. Abartma. Zamanla Selin'in cümleleri de değişmeye başladı. Artık sadece yardım eden biri değil, aynı zamanda yönlendiren, yorum yapan, hatta zaman zaman üstü kapalı eleştiren biri haline gelmişti. Ben senin iyiliğin için söylüyorum ama diye başlayan cümleler çoğalmıştı ve bu cümlelerin ortak bir özelliği vardı. Hiçbiri doğrudan kötü değildi ama hiçbiri de Melis'i rahat bırakmıyordu. Melis bir süre sonra kendini sürekli açıklama yaparken buluyordu. Yaptığı yemekleri, seçtiği eşyaları, aldığı kararları sanki görünmeyen bir jüriye sunuyormuş gibi anlatıyor, savunuyor, gerekçelendiriyor. Zaman geçtikçe artık bu dayanılmaz bir hal almaya başlamıştı. Yani Melis resmen çıldırıyordu. Hem bu kadar sınır ihlaline katlanamıyor hem de eşiyle arası bozulmasın diye bir şey de diyemiyordu. Kendi kendini susturmaktan, bastırmaktan çok yorulmuştu artık. Artık olan biteni eskisi gibi hızlıca normal kategorisine yerleştiremiyordu. Çünkü her olaydan sonra zihninde küçük bir duraksama oluşuyor. O anın içinden geçen ilk duyguyu yakalamaya başlıyordu. Ve bu duygu çoğu zaman düşündüğünden daha net, daha sade ve daha dürüsttü. Adı çoğu zaman sadece rahatsızlıktı ama bu sefer onu hemen yok saymıyordu. Onunla birkaç saniye daha kalıyordu. Sanki ilk defa kendi iç dünyasına gerçekten kulak veriyormuş gibi. Fakat bu farkındalık kolay gelmedi. Çünkü insan bir şeyi fark ettiğinde hemen değiştiremez. Özellikle de o şey uzun zamandır hayatının içine yerleşmişse, alışkanlık haline gelmişse, hatta bir noktadan sonra böyle olması normal gibi hissettirmeye başlamışsa, Melis de tam olarak böyle bir yerdeydi. Selin'in varlığı artık sadece bir insanın varlığı değil, hayatın doğal bir parçası gibi hissediliyordu ve bu yüzden sınır ihlali, ihlal gibi değil, düzenin bir parçası gibi görünüyordu. Melis bir süre sonra kendini Selin'in varlığına göre pozisyon alırken buldu. Eve geliş saatlerini hesaplarken, söyleyeceği şeyleri seçerken, hatta bazı planlarını daha en baştan değiştirirken sanki görünmeyen bir dengeyi korumaya çalışıyordu. Ve bu fark edildiği an insanın içine tuhaf bir his yerleşir. Çünkü o an anlarsın ki sen artık kendi hayatını yaşamıyorsundur, sadece bir başkasının varlığına göre şekil alıyorsundur. Ama kırılma noktası yine de büyük bir olayla gelmedi. Aksine o kadar sıradan, o kadar gündelik bir anın içine saklandı ki Melis o anın etkisini ilk başta anlamlandıramadı bile. O gün eve girdiğinde hiçbir şey tuhaf gelmedi önce. Yani bildiğin ev, bildiğin sessizlik, her şey yerli yerinde. Ama işte o yatak odasının kapısı, hafif aralık. Hani böyle insanın içine sonradan oturan detaylardan. Melis de ilk başta takılmadı buna zaten. Direkt yürüdü, kapıyı itti ve resmen dona kaldı o an. Selin, Melis'in dolabının önünde, elinde Melis'in elbisesi, aynaya bakıyor, kendi üstüne tutmuş. Yani sen düşün, kendi yatak odan, kendi dolabın, kendi elbisen ve biri sanki bu çok normalmiş gibi aynanın karşısında prova yapıyor. Melis'in içinde biriken şey o an bir anda patladı. Öyle sessiz falan değil bu sefer, bir anda. Ne yapıyorsun sen? Ses o kadar sert çıktı ki Selin ilk defa irkildi, elindeki elbise yere düştü. Ama Melis durmadı. Bu benim evim, benim odam, benim dolabım, sen kimsin ya? Diye bağırmaya başladı. Selin şaşırdı, geri adım attı ama hala kendini toparlamaya çalışıyor.
Ya Melis abartıyorsun falan diye kekeliyor. Abartmıyorum. Melis resmen titriyor artık. Sesi yükseldikçe yıllardır biriktirdiği her şey çıkıyor ortaya. Yeter artık. Her şeye karışman, her yere girmen, sanki burası seninmiş gibi davranman. Yeter. Selin'in gözleri dolmaya başladı ama bu sefer Melis geri çekilmedi. Çık. Şu an çık bu odadan. Hatta evden çık. Hemen. Melis ben falan diyor, hala kemküm bir şeyler söylüyor. Çık dedim. O an artık tartışma değil. Net. Kesin. Selin ağlamaya başladı. Gerçekten ağlıyor ama bu sefer Melis'in içinde zerre yumuşama yok. Selin apar topar eşyalarını topladı. Kapıyı çarpıp çıktı. Daha apartmandan iner inmez telefonu eline aldı. Emre'yi aradı. Emre bana çok kötü davrandı, beni evden kovdu diye duygu sömürüsü yapmaya başladı. Akşam Emre işten gelip eve girdiğinde ortam zaten buz gibi. Melis salonda oturuyor, kımıldamıyor bile. Ne yaptın sen Selin'e? Melis yavaşça kafasını kaldırdı. Anlatmaya başladı. Eve bir geldim, benden habersiz yatak odama girmiş, benim elbisemi almış deniyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yeter artık, dedi Emre. Bayağı bir sinirlenmişti ama sen kendini ne sanıyorsun ya? Ablam o benim, dedi Melis'e. Melis o noktada tamamen koptu artık. Ablan olabilir ama benim hayatımın ortasında giremez. Melis artık kontrol etmiyordu kendini. Yılların suskunluğu tek seferde çıkmıştı. Ben bu evde misafir gibi yaşıyorum Emre. Kendi eşyama bile sahip çıkamıyorum. Sen de hala ablam diyorsun. Emre daha da sert konuşmaya başlamıştı. O benim ailem. Sen kendini ne sanıyorsun? Benim aileme saygısızlık edemezsin, dedi. Melis bir an durdu. O cümle her şeyi netleştirdi. Yavaşça ayağa kalktı. Ben ailen değilim yani. Ve sonra, öyleyse ben boşanmak istiyorum, dedi öfkeyle. Emre şok. Gerçekten beklemiyordu. Saçmalama ya, dedi. Saçmalamıyorum, dedi bu sefer Melis sakince. Bağırmıyordu ama çok daha netti. Ben artık kendimi yok saydığım bir hayat istemiyorum. Emre bir şey söylemeye çalıştı ama Melis devam etti. Sen seçimini zaten yapmışsın. Ben de kendimi seçiyorum. Ve o an her şey bitmişti. Bazen bir ilişki tek bir büyük olay yüzünden değil, küçük küçük görmezden gelinen şeylerin birikmesiyle biter. Sınır koymadığında bir süre sonra sınırın kalmaz. Ve en tehlikelisi, buna alışmaya başlarsın. Melis geç fark etti ama yine de fark etti. Peki sen kendi sınırlarını koruyor musun? Yoksa abartıyorsun diyen sesimi dinliyorsun? Bu tarz hikayeler için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.